Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş, çok güzel, muhteşem bir bebek battaniyesi modeli anlatacağım. Belki de ilk defa göreceksiniz arkadaşlar. Hem çok farklı hem çok güzel böyle çok kibar, hoş duruyor. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Hem kolay hem de çabuk ilerleyen bir model. İki renk, iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Ben bir tane şöyle denemek amaçlı büyük bir parçada Alize Baby Best'le öreceğim. Bu bir tık kalın arkadaşlar. 100 gram, 240 metre. Bir de sizinle birlikte ince bir ip kullanarak öreceğim. Fikir olsun diye mavi ve beyaz öreceğim arkadaşlar. Diğerini de böyle inşallah memnun kalırsınız. Eminim beğeneceksiniz ama. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bebek battaniyesi yapacaksanız arkadaşlar zincir boyutunu biraz uzun tutun. Hani alt kısmı başlarken kasabilir. O yüzden hem hafif böyle geniş zincir çekelim. Bebek battaniyesi boyutları birebir ideal arkadaşlar. 95'e 95 yapan da var. 90'a 90 da çok küçük olur diye düşünüyorum. En ideali birebir. Evet. Bu şekilde zincirlerimizi çekelim. Şöyle saymadım ama birazdan size sayıp sayı vereyim arkadaşlar. Fazla olursa da keseriz, sorun olmaz. Evet, ben 40 tane zincir çektim yeterli diye düşünüyorum. Tığıma doldum. Geriye doğru bir tığ da söyleyeyim arkadaşlar. 2 numara tığla öreceğim. Ama kalın iple örüyorsanız eliniz gevşek tutmanız lazım. O yüzden 3 milimetrelik tığla örebilirsiniz kalın ipleri. Evet, doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, hatta beşinciye batalım arkadaşlar. Beşinci zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yaptım. Doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. 2 doladım. Bir trabzan daha yaptım. Elimizi geniş tutalım. 3 trabzan yaptık. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincire 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle dipteki zincirleri sayıyorum. Batmadığımı sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3. Dördüncü zincire başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden yine tığıma doladım. 1, 2, 3. Dördüncü zincire 3 tane trabzan yapalım. 1, 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya, yani aynı zincire 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Bu ipimde 360 metre arkadaşlar. Evet, dipte zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Yine 1, 2, 3. Dördüncü zincire 3 trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir doladım. Aynı zincire 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Yine 1, 2, 3. Dördüncü zincire 3 trabzan, 2 zincir şeklinde ilerliyorum. Evet, 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye başına dolmadan batıyorum. Evet, bu kadar yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. 4 desen yeterli. Şimdi bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Karşında 3 tane trabzan var. Bu trabzanlara bu şekilde önden beline dolayarak sık iğne yapıyorum. Sık iğneyi de elimizi geniş tutarak yapalım. Sıradaki trabzana yine bu şekilde girerek sık iğne yapıyorum. Sıradaki trabzanıma da sık iğne yapıyorum. Burada 2 zincirim var. Bu zincire
elimizi geniş tutarak 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve yine karşımda 3 tane trabzan var. Arkadan bu şekilde, pardon, önden beline dolarak sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Evet, diğer desenime geçeceğim. Diğer desenimin ilk trabzanına yine bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. 1, sıradakine geçtim, aynı şekilde sık iğne. 2, sıradakine geçtim, sık iğne. 3. Ortada zincirim var, 2 zincir çekmiştim. Bu zincire 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 3 trabzanım var. Önden bu şekilde beline dolayarak sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Diğerinde geçişte hiç zincir çekmiyorum. Direkt ilk trabzanıma yine sık iğne yapıyorum. Evet, sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıranın sonuna şöyle buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Şöyle burada 3. trabzanıma da sık iğne yapıyorum. Bir de bu başlangıçta zincir çekmiştik. Bu boşluğa batarak ilmeği alıyorum. Şöyle doladım. Burada diğer rengimi alıyorum. Yani beyaz ipimi alıyorum. Bu ilmeklerin içinden geçiyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim. Şu mavi ipimi iyice çektirip sıkıştırayım. Evet, şöyle tığıma doladım. Bunu saklamak adına bu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya 1, 2 trabzan yaptım. Yani buraya yarım desen yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. Şimdi burada zincire 5 tane sık iğne yapmıştım. Şöyle öncesinde de trabzanlara sık iğne yapmıştım, hatırlarsanız. Bakın buradan gireceğim. Şöyle bakın, buradaki boşluktan giriyorum. Bu sık iğneden önceki boşluklardan giriyorum. Öbür taraftan sık iğneden sonraki boşluğa, bakın buraya, başına dolamadan batıyorum. Buraya tomurcuk deseni vereceğiz. Tekrar gösteriyorum. Ortada 5 sık iğnem var. 5 sık iğne öncesindeki bakın boşluğa buraya girdim. Öbür taraf sık iğneden sonraki boşluktan çıkıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Burada bir tomurcuk oluşturduk. Tığıma doladım hiç zincir çekmeden. Bakın burada karşımda sık iğne var. Onun arkasındaki boşluğa girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Yani ikinci desen sıramın ilk sırasındayım arkadaşlar. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, ilk sırayı yaparken de burada tomurcuk şeklini veriyoruz. Karşımda bakın 5 tane sık iğne yapmıştım zincire. Hemen o 5 sık iğnenin öncesindeki boşluğu buluyorum. Bakın burada bilirsiniz. Oraya giriyorum ve sonundaki boşluğa giriyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım. Burada bir sık iğnem var. Onun arkasındaki boşluğa 3 trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2, 3. Yine karşımda 5 sık iğnem var. O zincir yuvasına battım. Şöyle ilk sık iğnenin öncesindeki boşluğa şuraya giriyorum. Şöyle öbür taraftan da aynı şekilde
sık iğneden sonraki boşluğa girip buraya sık iğne yapıyorum. Tomurcuk şeklini verdik. Şöyle tekrar batayım şuraya. Arkadan da bakabilirsiniz. Şöyle bakın. Şöyle şuradan girdik, şuradan. Doladım. Yine buradaki sık iğnenin arkasındaki boşluğa 3 trabzan. 1 2 3 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 3 yine buradaki 5 sık iğnenin öncesine şöyle tepesine de batabilirsiniz, bakın bu şekilde ve sık iğneden sonraki bakın 5 sık iğne görünüyor. 1 2 3 4 5 öncesindekine ve sonrasındaki yuvaya batıyorum, sık iğne yapıyorum. Evet, kenar yapacağım. Tığıma doladım. Buraya batarak başta yaptığımız gibi 3 tane trabzan olacak. 1 2 3 bir zincir çek. Desenimin ikinci sırasına gideceğim. Evet, birinci sırayı tamamladık. Şöyle çevirdim. Tersinden sık iğne yapacağım. Arkadan bu şekilde trabzanıma sık iğne yapıyorum. Sıradakine sık iğne 2, sıradaki trabzanıma sık iğne. Diğerine geçiyorum. Yine aynı şekilde batarak sık iğne 1 2 3 zincir yuvasına gelince de 5 tane 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım. Yine karşındaki trabzanın beline dolarak sık iğne. Diğerine geçiyorum. Trabzana bu şekilde sık iğne yapıyorum. 3 tane beline dolayarak sık iğne yapıyoruz. Zincire gelince de 5 tane sık iğne. 3 4 5. Karşımdaki trabzanlara yine beline dolayarak sık iğne. Evet. Şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Bu sonunu göstereceğim. Evet, şöyle burada 3 trabzanım kaldı. Onları da arkadan beline dolayarak sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Evet, şimdi diğer rengimi alacağım. Şöyle sonuncuyu çekmeden önce şöyle ipinizi öne alın. Mavi ipimi aldım. Şöyle bu şekilde içinden geçtim. Bir zincir çektim. Çevirdim. Evet, bakın ikinci desen sıramı tamamladım. İlk sırada 4 desenim vardı. Burada ikinci sırada 3 desenim var. Yanlarda 2 tane de yarım desenimiz var. Şimdi alttaki gibi 4 desen olması lazım. Tığıma doladım. Burada bakın bu tomurcuğun arkasında, şu sık iğnenin arkasında boşluk var. Buraya batarak 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 2 ve 3. Karşımda 5 sık iğne var yine. Öncesine bakın bu şekilde. Şuradan da bakabilirsiniz. Bakın böyle ve sonuna. Şuraya. Sayabilirsiniz. Bakın ortada 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne olacak. 6.'ya batabilirsiniz. Doladım. Burada tomurcuğun arkasında bakın burada boşluk var. Oraya 3 trabzan. Evet, bilirsiniz artık arkadaşlar. Sıranın sonuna gelelim. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Evet. Sırayı tamamladım. Desenimin ilk sırasında bu şekilde yapacağım. Ve şuraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum.
çeviriyorum. İkinci sırasında da burada yaptığımız gibi böyle beline dolayarak sık iğne yapıyoruz trabzanlarımıza. 3 tane, 1 2 3, zincire gelince de 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Trabzana gelince yine beline dolayarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Diğerine geçişte hiç zincir çekmeden yine sık iğne yapıyorum. Evet. Sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Ben bir üst sıraya hani diğer renge geçişi belki anlamayan olur diye onu da göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle bakın. Son trabzanımı batarken bu şekilde bırakıyorum. Sonuncuyu çekmiyorum yani. Ve beyaz ipimle içinden geçtim. 1 2 3 zincir çektim. Çevirdim. Buraya bu beyaz sırasında yaptığım işlemin aynısı. 2 tane trabzan yapıyorum. Yani yarım desen çalışacağız. Ve yine 5 sık iğne var karşımda. Bakın belli, görünce belli olur. Yaparken anlarsınız. Diğer taraftan çıkacak şekilde ikisine bir batarak sık iğne yaptım. Ve tığımı doladım. Buradaki yuvaya batarak 3 trabzan. Evet, modelim gördüğünüz gibi mavi beyaz muhteşem oldu. Son olarak arkadaşlar şöyle şunu da göstereyim size. Eğer ki son sırayı yapacaksanız da son sırada ne yaparsınız onu göstermek istiyorum. Şöyle beyazı sökeyim. Maviden göstermem lazım çünkü. Son sıra mesela mavi sırası diyelim. Orada şöyle burada 5 tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle kendime doğru bakın. Buradaki trabzana bu şekilde giriyorum. İlmek aldım. Ve buradaki trabzana bakın, ipim arkada, buradaki trabzanı da beline dolayarak sık iğne yapıyorum. Böyle yaparsınız. Son sırada çünkü kapanması lazım, böyle açık kalmasın. Böyle bu şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, kenar olarak da diğerinden göstereyim size. Şunu iyice bakın. Harika oldu. Arkası da bu şekilde. Böyle evet, sarı ve beyaz da muhteşem oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kalın iple örecekseniz mutlaka kalın uçlu tığ kullanın arkadaşlar. Yumuşak olsun, puf puf dursun. Bakın bunu da elimi genç tuttum, bayağı bir yumuşacık oldu. Böyle 3 boyutlu harika bir model. Arkası da bu şekilde, kesinlikle astar istemez arkadaşlar. Böyle son sırayı dediğim gibi yaptım burada. Evet, kenar ne yapabilirsiniz onu da göstereyim. Lif de olur arkadaşlar. Bu modelden life de uyarlanabilir. Ama şuralarda fıstık uygulaması yapmamız lazım. Evet, şöyle beyaz da yapayım. Kenar olarak ne yapabiliriz? Şöyle şuraya sabitleyeyim. Bir zincir çektim. Şöyle iki desen arasına girsek. Evet, buraya bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir doladım. Bu trabzanın alttaki boşluğuna girerek trabzan yapıyorum. 1 2, hatta 3 tane trabzan yapalım. Bu şekilde. Evet, 3 trabzan yaptıktan sonra tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan, uzun trabzan daha yapıyorum. 2 zincir doladım. Gerideki boşluğa girerek 3 trabzan, 2 de yapabilirsiniz. Size kalmış, nasıl hoş duruyorsa. 2 3 tığıma doladım. Aynı yuvaya bir tane uzun trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektim. 2 zincir boşluğa girerek 3 tane trabzan yapıyorum. 2 3'ü de uzun trabzanın üzerine diyelim. Evet, 3 tane yeterli mi arkadaşlar? Bakarsınız 4 tane de yapabilirsiniz. Evet, şöyle aynı yere
Dördüncüyü yapıyorum. 2 zincir, 3 trabzan, 2 ve 3. Denk geldiği yer burası olsun. Bakın buraya başına dolamadan batıyorum. Sonra bir zincir çekip tığıma doladım. Diğer desenin arkasındaki yuvaya bu işlemin aynısını uygulayabilirsiniz. Bakın 3 tane de yetermiş. Şöyle. Evet, 3 tane daha iyi olurmuş arkadaşlar. Bu şekilde tamamen etrafını gidebilirsiniz. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Eğer ki modelimi beğendiyseniz arkadaşlar, bol yorum, bol beğeni istiyorum sizden. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Ki daha güzel modellerle karşınıza geleyim inşallah. Eğer ki şimdi değil de arkadaşlar, ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Karşınızda da söktüm ama. Evet, böyle dursun modelin. Kenarını bitirmeyeceğim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.